Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün Mazda 3 aracımızla daha önce yapmış olduğumuz testin tekrarını yapıyoruz. Bir önceki testte kış şartlarında aracı test etmiştik. İstanbul'a gitmiştik. Şimdi ise Isparta'dan Ankara'ya doğru gidiyoruz. Yazlık lastiklerimizle. 110 kilometre ile genelde gideceğiz Ankara'ya. Dönüşte ise biraz daha az yakma testi yapacağız. O zaman da 90 kilometre hızla döneceğiz. Yola çıkmadan önce tabii ki her zaman olduğu gibi lastiklerimizin basınçlarını kontrol ettik. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. 32 PSI olan Türkiye standartlarına değil, araçlarımızın kapılarında ya da depo kapaklarında olan lastik basınç değerlerine ayarladık. Biraz araçtan bahsedelim. 1.5 dizel otomatik 2018 model Mazda 3'ün içerisindeyiz şu anda. PowerSense donanımıyla 18 inçlik lastiklerimiz var. 1.5 motorumuz 105 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 270 Newton tork üretiyor. Aracın ağırlığı ise yaklaşık 1300 kilogram. Yakıt testi yapıyoruz. Yakıt ekonomisi peki ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedelim. Deponuzdaki yakıtla veya belli bir miktar yakıtla en fazla ne kadar yol alabilirsiniz? Bu anlama geliyor. Peki yakıt ekonomisini etkileyen faktörler neler? En başta motor. Araçlarımızın motorları mutlaka bakımlarının düzgün yapılmış olması gerekiyor. Her 10 binde, 20 binde fabrikanın tavsiye ettiği şekilde mutlaka araçlarımızın bakımı yapılmış olması gerekiyor. Bir diğer etkense şanzıman ve vites oranları aracın kavrama tipi, yakıt tüketimini etkiliyor. Tam kavrama olması ya da çift kavrama sisteme sahip olması yakıt tüketimini mutlaka etkileyecektir. Tabii ki vites oranları da aynı şekilde aracın yakışını etkileyen faktörlerden biri. Daha sonra aktarma organları. Eğer aracınızda örneğin arkadan itişli bir araca sahipseniz yakıt sarfiyatınız biraz daha fazla olacaktır. Bir diğer etken aracın sürtünme katsayısı. Araç rüzgar içerisinde ne kadar az bir direnç gösterirse o kadar hızlı ilerleyecektir ve o kadar daha az yakıt yakacaktır. Bu arada Mazda 3'ün de değerlerinden bahsedelim. 0.26'lık bir sürtünme katsayısına sahip ki bu gerçekten düşük bir değer. Yakıt tüketimini etkileyen bir diğer faktör ise aracın lastikleri, lastiklerin yuvarlanma direnci. Bu direnç ne kadar düşükse araç o kadar rahat bir şekilde yol alacaktır. Bunu da özellikle sıfır lastik alırken, yeni bir lastik alırken Avrupa Birliği etiketleri üzerinde A'dan G'ye kadar sınıflandırılmış ve her bir sınıfta A ile B arasında mesela her 1000 kilometrede 1 litrelik bir yakıt tasarrufu yapmanız mümkün. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer D sınıfı değil ya da E sınıfı değil de A sınıfı bir lastik alırsanız 40 bin 50 bin kilometre bunu kullandığınızı düşünürseniz yaklaşık olarak 5 depo yakıt cebinizde kalacak. Bir diğer faktör sizin sürüş stiliniz ki bu çok fazla etki edecektir. Nelere dikkat etmek gerekiyor ekonomik bir sürüş için onlardan kısaca bahsedeyim. Özellikle dur kalk trafikte hızlı hareket etmemek gerekiyor. Aracı ne kadar çabuk hızlandırırsak o kadar fazla yakıt sarfiyatı artacaktır. Öndeki aracı yakından takip etmemek yine önemli bir faktör. Eğer ileride kırmızı ışık yanıyorsa bunu gördüysek ayağımızı hemen gazdan çekmemiz gerekiyor. Yani kısacası fren pedalını ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi ve aynı zamanda gaz pedalını da sanki altında bir yumurta varmışçasına hassas hassas basarsanız o kadar iyi bir yakıt tüketim verisi elde etmiş olursunuz. Yakıt ekonomisiyle ilgili iki önerim daha olacak. Anlık trafik bilgisini gösteren haritaları kullanmanız. Bu şekilde ileride herhangi bir trafik sıkışıklığı varsa onu görmüş olursunuz. Bir diğer önerimse hız sabitleme sistemini kullanmanız. Bu hem çok fazla hız yapmamanızı sağlayacaktır hem de daha ekonomik olmasını sağlayacaktır. Fakat eğer kullandığınız rotada çok fazla iniş çıkış varsa hız sabitleme sistemi biraz daha fazla yakıt yakmanıza sebep olabilir. Bu durumda tabii ki kendi kullanımınız daha ekonomik olacaktır. Bu arada biz bu videoyu çekerken toplamda 106 kilometre yol yaptık. Ortalama yakıt değerimiz 100 kilometrede bilgisayara göre 4 litre. Anlık yakıt tüketimimiz şu anda 3. Ortalama hızımız 93 kilometre. Bir depoyla ise 860 kilometre daha yol gideceğimizi söylüyor. Evet, toplamda 339 kilometre yol yaptık. Ortalama yakıtımız 4 litre.
Ortalama hızımız 100 kilometre ve bu yakıtla 725 kilometre gideceğimizi söylüyor yol bilgisayarı. Bakalım şimdi yakıtımızı alalım ve gerçek hesaplamamızı yapalım. Şimdi ne kadar yakmışız bunu hesap edelim. 15,4 litre yakıt aldık. Bunu 339 kilometreye bölüyoruz. Değeri tekrar 100 ile çarpıyoruz. Böylelikle 4,5 litre yaktığımızı gördük. Bilgisayar bize ne diyordu, yol bilgisayarı? 4 litre diyordu. Yani 0,5 litre fazla yakmışız. Polatlı'dan yola çıktık. Isparta'ya doğru devam ediyoruz. 102 kilometre yol kat ettik. Ortalamada 4,1 yakıt tüketim verisini elde ettik. Fakat şuradan göstereyim. Biraz son zamanlarda tırmanış yaptık. O yüzden ortalamamız biraz aslına bakarsanız arttı. 3,8, 3,7'leri görüyorduk ilk başlarda. Bakalım bundan sonra ne olacak? 90'la ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, yolculuğumuzu tamamladık. 341 kilometre, 86 kilometre ortalama hızımız olmuş. 908 kilometre daha gidebiliriz diyor kalan yakıtta. 3,6 litre ortalamayı elde etmişiz. Şimdi yakıt alıyoruz. Bakalım ne kadar olacak gerçek tüketim verileri. 14,23 litre yakıt aldık. Toplam kat ettiğimiz mesafe 341 kilometre. İki değeri birbirine bölüyoruz ve 100 ile çarpıyoruz ve elde ettiğimiz değer 100 kilometrede yaktığımız değer olmuş oluyor. Yani 4,1 litre. Testimizi bitirdik ve test sonucunda şunu gördük. Yol bilgisayarı her zaman 0,5 litre fazla değer gösteriyor. Bu zamana kadar yapmış olduğum tüm testlerde bunu gördüm. Ve aynı zamanda şunu da görmüş olduk. Fabrika verisi tüketim değerini gerçekten elde edebiliriz eğer 90 kilometre hızla gidersek. Fabrika verilerini tutturduk dedik. Peki nasıl hesaplanıyor bu veriler? Toplam 20 dakikalık bir testten oluşuyor. Şehir içerisinde 19 kilometre ortalama hız elde ediliyor. Durkatlar mevcut. Şehir dışında ise 63 kilometrelik ortalama hız elde ediliyor. Maksimum 120 kilometreye sadece 12 saniye araç çıkartılıyor ve daha sonra durduruluyor. Bu arada geçen sürede toplam yakıt hesabı elde edilmiş oluyor. Yakıt ortalaması ise bu iki değerin ortalaması alınarak elde ediliyor. Testimizin sonuna geldik. Özellikle Mazda fanlarından, Mazda severlerden abone olmalarını rica ediyorum. Aklınıza takılan sorular varsa cevaplamaya çalışacağım. Lütfen yoruma bırakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.